Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim puf puf kabaran, tel tel ayrılan harika, muhteşem lezzetli gözlemeler hazırladım size. Hemen tarifine geçiyorum. Yoğurma kabımıza 1 bardak ılık su, 2 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı sıcak süt, su ve süt birbirini dengeleyip ılık olacak. 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kuru maya ekledim. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Üzerine unumu ekliyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar ekliyoruz. Evet, öncesinde bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıp sonra elimizle yoğurmaya geçeceğiz. Evet, hamurumu bir sürede masada yoğuracağım. Toplamda 4 su bardağı un kullanıyoruz. Dediğim gibi. Evet, hafif ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Evet, kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, hamurumu 10 dakika kadar yoğurdum. Dinlenmesi için, mayalanması için bir kenara aldık yarım saat kadar. Yarım saat sonunda hamurumuz istediğimiz kıvamda güzel kabardı, mayalandı. Şöyle bir toparlıyorum, havasını alıyorum. Evet, masama biraz un serptim. Hamurumu ikiye böleceğim. Rulo şekiller vereceğim ve daha sonra kendi aralarında onları da 4'e böleceğim. Aynen bu şekilde. Evet, bir bıçak yardımıyla önce ortadan ikiye bölüyorum. Toplamda 8 bezemiz oldu. Mümkün olduğunca az un yapıyoruz. Çok unlamıyoruz. Evet, bu şekilde. Evet, tüm bezelerimiz bitti. 10 dakika dinlendirmek üzere bir tepsiye aldım. Üzerine temiz bir poşet geçirebilirsiniz veya hava almayacak şekilde bir bez kapatıp 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Küçük bir tavaya 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı da un ekleyip kavuruyoruz. Unumuz hafif pembeleşinceye kadar. Ben sıvı yağ miktarını az kullandım. Ama normalde 1 çay bardağı sıvı yağla daha güzel olacaktır. Ben o şekilde tercih ettim. Yani yağ miktarını size bırakıyorum, öyle söyleyeyim. Evet, yeterince pembeleşen iç harcımı altını kapatıyorum ve bir kenarda soğumaya bırakıyorum.
10 dakika kadar dinlendirdiğim bezelerimi masaya alıp yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Altına önce biraz un serptim. Biraz da üzerine un serpiyorum. Bir merdane veya oklava yardımıyla açabiliriz. Oklavayla açmak bana daha kolay geliyor. O yüzden ben oklava tercih ediyorum. Evet, bir kenarından sarıp ortasına çok bastırmadan, kenarlarına bastırarak, arada da un serperek hamurumuzu açıyoruz. Evet, elimizle düzgün olmayan kısımlarını düzeltebiliriz. Hiç sorun olmaz. Evet, yeterince açtık hamurumuzu. Üzerine iç harcını gezdiriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz yağlı ve unlu karışımımızı. Bu karışım sayesinde tüm katlar tel tel ayrılacak ve çok hoş bir lezzet verecek gözlememize. Bu işlemi bir fırça yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım şekilde katlaya katlaya da tüm malzemenin birbirine bulaşmasını sağlayabilirsiniz. Evet, mümkün olduğunca hamurun her tarafına dağıtalım ki bu karışımı istediğimiz o tel tel ayrılma dediğim şekli yakalayabilelim. Evet, iki kenarından katladık. Katladığımız bölümleri de yine aynı harcımızdan sürüyoruz. Evet, bu şekilde. Evet, diğer iki kenarından da katlayıp kare bir şekil elde ettik. Oklavama sarıyorum ve bir kenarda bir süre dinlenmesi için bir kenara un serpip üzerine de bez kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Tüm bezelerime aynı işlemi uyguluyorum. Evet, hamur açma kısmını bir kere daha gösterip pişirmeye geçeceğim. Bezemizin altına ve üstüne hafif un serpiyoruz. Çevire çevire bir tabak büyüklüğünde büyüttükten sonra kenarlarından bir kenarından tutup yuvarlıyoruz ve orta kısmına değil kenar kısımlarına daha çok bastırıyoruz. Yapışmaması için arada un serpiyoruz. Ve farklı açıdan sarabilmek için o şekilde bırakıyoruz. Hani açımızı ona göre ayarlıyoruz. Evet, buraları yavaş yavaş gösterdim. Yine aynı şekilde yağlayıp katlayıp pişirmeye geçiyoruz. Tavamızı önceden ısıtıyoruz. Yüksek ateşte pişireceğiz gözlemelerimizi.
Yani arada bir orta ateşe aldım ben yanık oluşmasın diye. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar katmer gözlemelerimiz. Arada çevire çevire pişiriyoruz. Pişen bölümünü tereyağla yağlayabiliriz. Diğer kısmını da tavadan aldıktan sonra yağlayacağız. Tamamı pişti. Şimdi bir de size iç dokusunu göstermek istiyorum. O kat kat tel tel ayrılma kısmını. Evet, gördüğünüz gibi tüm katlarını sizlerle paylaşıyorum. Kesinlikle deneyin diyorum. Bu sütlü mayalı harika lezzeti gönül rahatlığıyla sizlere de önerebilirim. Deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.